Bu topraklar Güney Kafkasya'da yer alan Azerbaycan. Burası da Orta Asya'da yer alan Moğolistan. Ülke büyütme işlemini yapmadan önce Azerbaycan'ın yüz ölçümü 86.600 km², Moğolistan'ın ise 1.564.000 km² olduğunu biliyoruz. Ardından Megabox'ımızı Azerbaycan topraklarına gönderip yeşil tuşa basıyoruz ve Megabox'ı kaldırdığımızda Azerbaycan'ın yüz ölçümünün yaklaşık 18 kat büyüyerek Moğolistan ile aynı boyuta eriştiğini görüyoruz. 18 sayısını Azerbaycan ile Moğolistan arasındaki kıyas oranı olarak alıyoruz. Hazar Denizi'nin tamamı Azerbaycan'ın altında kalırdı. Bunun sonucunda Azerbaycan'ın petrol ve doğalgaz kaynakları işlevsiz hale gelirdi. Ayrıca Türkiye ve Irak topraklarının bir bölümü büyüyen Azerbaycan'ın altında kalıp yok olurdu. Elbruz Dağı'nın da Azerbaycan altında kalmasıyla Bazardüz Dağı Kafkasların en yüksek dağı olurdu. Nahçıvan'ın Akdeniz'e kıyısı olur, böylece portakal, limon gibi meyveler yetiştirilebilirdi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Nahçıvan arasında kara bağlantısı olurdu. Azerbaycan'ın en doğusuyla en batısı arasındaki mesafe 503 kilometreden 2452 kilometreye çıkardı. Böylece uçakla en doğudan en batıya gitmek isteseydiniz 2 saat 20 dakika sürerdi. Sumgayit şehri Özbekistan'la, Bakü şehri ise Türkmenistan'la komşu olurdu. İnsanlık tarihine ışık tutan yerler arasında olan Gobustan Milli Parkı daha geniş bir alan kaplardı. Ülkenin en büyük gölü olan Sarısu Gölü'nün kapladığı alan 65,7 km²'den 18 kat artarak 1182 km²'ye yükselirdi. Ancak 2760 km² alan kaplayan Moğolistan'daki Hövs Göl, Sarısu Gölü'nden daha geniş bir alan kaplardı. Azerbaycan'da ekilecek alan artacağından yıllık meyve ve sebze üretimi 9 milyon tondan 192 milyon tona çıkardı. Bu rakamla yaklaşık 1,5 milyon ton tarım üretimi olan Moğolistan'dan daha fazla üreten bir ülke olurdu. Moğolistan'ın bu kadar büyük topraklara sahip olmasına rağmen tarım üretiminin az olması sert iklimi ve Gobi çöllerinin bir kısmını topraklarında barındırmasından kaynaklanıyor. Azerbaycan'ın nüfusu 18 kat artarak 183 milyon kişiye yükselirdi. Böylece 3.300.000 kişi bulunan Moğolistan'dan daha yoğun nüfuslu bir ülke olurdu. Moğolistan halkının yakın zamana kadar göçebe hayatını benimsemiş olması şehirleşmeyi önlediği gibi nüfusun yavaş artmasına da neden olmuştur. Ekonomi olarak karşılaştırdığımızda Azerbaycan gayri safi yurt içi hasılası 48 milyar dolardan 18 kat artarak 864 milyar dolara yükselirdi. Ancak 14 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılası olan Moğolistan'dan çok daha iyi bir ekonomisi olurdu. Askeri gücü karşılaştırdığımızda 18 kat artan Azerbaycan'ın hava gücü 2478, Moğolistan'ın ise 11 hava gücü envanterinde yer alırdı. Moğolistan'ın normalde 9 hava gücü varken 2019 yılında Rusya Moğolistan'a 2 adet MiG-29 savaş uçağı bağışlamıştır. Tanklardan 9360 tane bulunurken Moğolistan'ın ise 470 tane tankı bulunurdu. Zırhlı araçlardan 25.113 adet Azerbaycan envanterinde yer alırken Moğolistan envanterinde 770 tane yer alırdı. Arkadaşlar, karşılaştırmalara baktığımızda eğer Azerbaycan ve Moğolistan eşit büyüklükte olsaydı Azerbaycan hem ekonomi ve üretim hem de askeri bakımdan ezici bir üstünlüğe sahip olurdu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.